Hermann Göring konsolosluk yapan babasının görevi nedeniyle 12 Ocak 1893'te Haiti'de doğdu. Babasının emekli olması üzerine aile 1896'da Almanya'ya geri döndü. Birinci Dünya Savaşı sırasında hava kuvvetlerine katıldı ve 1918'de çizdiği yüksek performansla birçok başarılı pilotun da içinde bulunduğu ünlü hava filosunun komutanı oldu. İlk parlamasını Birinci Dünya Savaşı sonlarına doğru pilot olarak gösterdiği başarılarıyla yapmıştır. Göreve piyade teğmen olarak başlamış ve hava kuvvetlerine transfer edilerek 22 uçak düşürmek suretiyle yüksek bir performans göstermiştir. Almanya savaşı kaybetmiştir fakat Hermann Göring halkın gözünde artık bir kahramandır. Nazi Partisi önderlerinden ve Nazi polis devleti kurucularından biri olan Göring'in bu kahramanlık etiketi, Nazi Partisi'nin ve beraberinde Hitler'in yükselişinde de azımsanmayacak derecede etkisi olmuştur. 1923 yılındaki başarısızlıkla sonuçlanan Münih Birhane darbesinde bacağından vurularak yaralanmış ve Hitler'in yokluğunun vermiş olduğu çaresizlik nedeniyle ve tutuklanma korkusuyla Avusturya'ya kaçmıştır. Oradan İtalya'ya ve son olarak İsveç'e kaçmak zorunda kalan Göring bu dönem içerisinde çeşitli ruhsal problemler yaşadı. Ağır ilaç bağımlısı oldu. Bir zamanların efsane pilotu şimdilerde bir kaçaktı ve bu durum onu özellikle psikolojik açıdan çok sarsmıştı. Kendisini içkiye verdi ve bir alkolik olmanın eşiğindeyken iyi haber Almanya'dan geldi. Hitler artık dışarıdaydı ve gerekli düzeni tamamen sağlamıştı. 1926'da hakkındaki tutuklama kararı kaldırılınca 1928 yılında Almanya'ya geri döndü ve Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'ne girdi. Nazi Partisi'ndeyken birçok üst düzey görevlerde yer aldı. Gestapo'yu kurdu ve yöneticiliğini yaptı. Adolf Hitler'e toplama kampları fikrini ilk veren de yine Göring'di. Hitler'in talimatıyla 1934 yılında Gestapo'yu Heinrich Himmler'e devretti ve asıl uzman olduğu konuya yani Alman Hava Kuvvetleri'nin başına geçti. Hava kuvvetlerini neredeyse sıfırdan kurdu ve güçlendirdi. Artık Alman Hava Kuvvetleri dünyanın sayılı güçlerinden biriydi. Hemen ardından silahlanma ekonomisi sorumlusu oldu. 1939'da Hitler onu veliahtı olarak ilan etti ve 1940'ta kendisine imparatorluğun marşalı özel rütbesini verdi. Diğer Nazi liderleri bu verilen pozisyonu bir türlü işlerine sindirememişlerdi. 1941'den 1945'e kadar Doğu Almanya Ekonomi Bakanlığı yaptı. Tam bir sanat koleksiyoncusu gibi beğendiği her sanatsal eşyayı biriktiren Göring, gasp edilen Yahudi ganimetleriyle de bu koleksiyonunu zenginleştirdi. Üst düzey Nazi komutanları Göring'in bu özelliğini bildiklerinden malikanesine yaptıkları her ziyaretlerinde Göring'in beğenebileceğini umdukları bu tarz hediyeler getirdiler. Bir Nazi komutanı için rütbesi ne olursa olsun Göring'in gözüne girmek çok önemliydi. Göring koleksiyonunu yaptığı bu eşyalarda olduğu gibi zevkini giyimine ve takılarına da yansıtıyordu. Diğer tüm Nazi Partisi üyeleri gibi Hitler'e hayır diyemeyen Hermann Göring 1942'de Stalingrad'daki hava şartlarında hiçbir uçağın oradaki Alman askerlerine gerekli yardım yapamayacağını bildiği halde bu emri kabul etti. Görev başarısızlıkla sonuçlanmıştı ve bu başarısızlıktan sonra hem Hitler'in hem de Alman halkının gözünden düştü. Marşal Göring, Hitler'in 20 Nisan'daki doğum günü toplantısının hemen ardından malikanesindeki değerli eşyaları kamyonlara yükletip uzun bir konvoyla Berlin'den ayrıldı. Hitler'in Rus baskısı altında sığınakta geçirdiği zor günlerde Göring bir belgeye imza attı. Bu belgede şayet Führer'e bir şey olursa yerine geçmeye hazır olduğu yazıyordu. Hitler'e telgraf göndererek ondan da bu belgenin geçerliliği için ona istedi. Telgraf sığınağa ulaşınca Hitler tabiri caizse çılgına döndü ve Hermann Göring'i vatan haini ilan etti. Bunun üzerine SS karargahına bir radyo mesajı gönderilerek Göring'in hemen tutuklanması emri verildi. Bulunduğu yerde tutuklanan Göring ev hapsine alındı. Savaşın gidişatından rahatsız olan bir grup asker tarafından gözaltında tutulduğu evden kaçırılan Göring, karısını ve çocuğunu malikanesinde bırakarak savaş bittikten sonra 6 Mayıs'ta Rostand yakınlarındaki Amerikan birliklerine teslim oldu. Almanya'nın en tanınan yüzlerinden biri olan Göring, başta müttefik birlikler tarafından saygıyla ve hayranlıkla karşılandı. Fakat bu mutluluğu uzun sürmeyecekti. 2 gün sonra 8 Mayıs'ta tutuklandı. Göring tutuklanmasının ardından uçakla Lüksemburg'a götürülerek Ahcan kampı olan Palas Otel'de tutuldu. Onun düşüncesine göre muhalif güçlerle anlaşma sağlanacak ve Almanya'nın başına kendisi geçecekti. Ne de olsa artık önünde Hitler'e dahil hiçbir engel kalmamıştı. Tüm bu süreç boyunca bu umudunu hiç yitirmedi. Sıkı bir diyete girdi ve çok kısa bir zamanda tam 27 kilo verdi. Artık Almanya'nın başına geçmek için ruhen olduğu gibi fiziksel olarak da hazır sayılırdı. En üst düzey Nazi hükümeti yetkilileriyle beraber Eylül ayında Nürnberg'e transfer edildi. Nürnberg mahkemesinde kendinden emin tavırları ve yönetilen bütün suçlamalara verdiği alaycı ve akıllıca cevaplar tanık sandalyesinde oturan diğer Alman subayları da etkilemişti. Bunu fark eden mahkeme, Göring'in diğer mahkumlardan ayrı tutulmasına karar verdi. Bazı Alman subaylar suçlarını inkar ederken dik duruşundan taviz vermeyen Hermann Göring çoğu suçlamayı kabul etti ve Hitler'e olan bağlılığını son dakikaya kadar sürdürdü. Mahkeme sürecinde pişmanlığın zerresini göstermeyen Göring, Sovyetlere saldırmaya Hitler karar verdi. Aptalca olduğunu biliyordum. Çünkü ilk olarak İngiltere'yi almamız gerektiğinin farkındaydım. Söylemiyle de aynı kafa yapısında olduğunu ispatlamıştır. Yargılanma sonucunda idama mahkum edildi.
Kendisinin kurşuna dizilme talebi kabul edilmeyince de sempatizanı olduğu düşünülen bir hapishane gardiyanından tedarik ettiği zehri içerek intihar etti. Yıllar sonra ise gün yüzüne çıkan ölmeden önce bıraktığı notta şunlar yazıyordu. İçtiğim zehir kişisel eşyaların içinde gizlenmiştir. Anlaşılıyor ki bu not gardiyanları zan altında bırakmamak için yazılmıştı. 53 yaşındaki Göring'in cesedi diğer idam edilen sanıklar gibi yere yatırılarak sergilendi ve Münih'te yakıldı. Külleri ise Aysar Nehri'ne döküldü.